Yapımcısını ilk masa oyunu milyarderi yapmış. Dünyanın en çok oynanan masa oyunu Monopoly. Oyunda oyuncular zar atarak bu İstanbul versiyonunda da olduğu gibi büyük şehirlerin çeşitli semtlerinde ilerlediklerini sandıkları bir döngüde sürüklenip mal gibi vergilerini ödeye dursunlar. Hileye hurdaya karışan arsız oyuncular ya da bir takım şanslılar, artık her kimse onlar. Olabildiğince çok emlak satın alıp önüne gelen her yere ev, otel inşa edip tüm renklerin üzerine beton dikmek suretiyle muazzam bir servete sahip olurlar ve tek kişi, tek sahip, tek adam yani tek el olup rakip oyuncuları yani eşi dostu komşuyu iflasa sürükleyip malına mülküne çökerler. Monopoly'de oyuncuların temel amacı işte bu. Hadi aldın arsayı, diktin evi oteli, aldın fahiş kirayı vergiyi de. Yap onarımlarını, masraflarını diye bir kural var. Diyelim ki yapmadın, ceza almıyorsun çünkü KODES'ten ücretsiz çıkabildiğin bu kartın var. Mesela asrın felaketi dedikleri bir deprem olmuş. Sen kontrollerini, onarımlarını yapmadığın için en az 19.000 bina saniyeler içinde tamamen yıkılmış. Hastaneler, yollar, havalimanları çökmüş. 50.000'den fazla ceset birkaç gün içerisinde 10 şehri korkunç bir ölüm kokusuna boğacak ve sen yargılanmayacaksın. Çünkü senin KODES'ten ücretsiz çıkış kartın var. Bu masum olmayan kuralları olan Monopoly'nin sisli tarihi hakkında bir video yapmakta asıl amacım. Fakat ben bu oyunu bozup bir enkaz yaratmaya başladım. Çünkü herkesin İstanbul'da beklediği o büyük deprem 2023'ün soğuk bir kış sabahında 6 Şubat'ta saat 4.17'de Türkiye'nin 10 ilini birden vurdu. Bir enkaz nasıl yapılır hiç bilmiyorum. Daha önce hiç yapmadım. Tamamen plansızım ama bunun bana bir şekilde yardımcı olacağını düşünüyorum nedense. Bu oyunun İstanbul versiyonunda yaşadığımdandır. İstanbul depremi geliyor aklıma yine. Yine çıkmış aklımdan diyorum. Ve herhalde bundan dolayı yine öfkelenip oyunun kartlarını, paralarını, kurallarını parçalara pinçikliyorum. Bolca tutkallıyorum. Çok da ne yaptığımı bilmiyorum ama galiba her an hatırlamak, unutmamak adına eğer müdahale edip bir şeyleri değiştirmezsem kendi başıma gelebilecek olası kader planımı modellemeye çalıştığımı fark ediyorum. Filmin sonunda görüşmek üzere. Sizi 3 aydır dinlediğim haberlerin çok küçük bir kısmıyla baş başa bırakıyorum. Deprem çevredeki 10 ilde de yıkıma sebep. 7.4 olarak açıklandı. Şu anda deprem meydana geldi. Bakın Şu an artçı sarsıntılar devam ediyor. Çatır çatır sesleri duyabiliyorsunuz burada. Şu anda her yer kontrol altında ve her yere ulaşılmış durumda. Neredeyse bu apartman elbette gelsin. İş makinesi lazım, kamyon lazım, işçi lazım. Yok kimse yok. Ne bir polis var, ne bir itfaiye var. Allah için sesimizi duyun. Öldük ya. Burada sıkıntı sosyal medyada yayılan yanlış haberler. ses geliyor ama yapacak bir şey yok. 2 günden beri kimse Şimdi gelmiyor. bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. 4. seviye alarm ortaya İkinci koydu. günü akşamı mama çaldım markette. Mama 2,5 çaldım. milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Kaderine terk ettiler. Herkes biz yolda yürürken herkesin sesini duyduk. İmdat yardım edin. Dükkanlarımızı kapattık. Çünkü kimse buraya gelmedi. Vinç yok ya ortada. Ben vinç istiyorum. Bir tane vinç lazım. Bunları not ediyoruz. Yalvarıyoruz. Göçük altında olan onlarca yüzlerce yer var. Ya Allah aşkına insanlar su yok. O operatörler buradaki vinçler neden bekler? Ne için bekler? Büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor. Peki ses var. Ne yapıyorsunuz? Sırtını dönüp gidiyor. Ben vergisini ödeyen, ben işini düzgün yapan bir memurum. Devlet bugün benim yanımda değilse ne zaman gelecek ya? Benim çoluk çocuğum burada zaten soğuktan öldü. Bunlar kader planının içerisinde olan Soğuktan öldü, soğuktan. Başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Artık bir duyun. Vallahi yeter ya. Ya bir çadır gönderemediniz ya. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın. terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede? Ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Ya ahlaksız, ya namussuz, ya adi. Kızılay'ın depremzedeler için üretilen çadırları, hatta gıda maddelerini ahbapa sattığı ortaya çıktı. Yaklaşık 2050 çadırımız
Ahbap Derneği tarafından arkadaşlarımız aracılığıyla Ahbap'a maliyet fiyatıyla teslim edilmiş. Bu rutin bir işlem. AFAD da parayla alıyor Kızılay'ı. Bu rutin bir işlem. Sorumlular yargı önünde hesap verecektir. Eninde sonunda ihmali kusuru olanlar tespit edildiğinde adalet terazisinde tartılacak, herkese hak ettiği neyse kendisine verilecek. İmar barışıyla Malatya'da 88.507 vatandaşımızın sıkıntısını çöz. İmar barışıyla toplam 205.000 Hataylı vatandaşımızın sorununu çöz. İmar barışıyla toplam 144.556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyor. Bugün 11 Mayıs 2023 depremin 97. günü. Neredeyse hiçbir yara henüz kapanmamışken bugün konuşulan tek şey artık seçim. Yeraltının derinliklerinden gelen bu karanlık iktidar depremiyle çoktan ahlaki enkaz altında kalan bu bitkin halk birkaç gün sonra kendi kader planını çizecek. Bu sırada halkının suç hazmettirmekte hiçbir sorun görmeyen, her zaman olduğu gibi kavgadan beslenen, boğazına kadar suça bulaşmış, tek dertleri gerçekte servetleri ve koltukları olan politikacılar tarafından manipüle edilen, gerçeklikle bağını koparmış bir kısım nefret yüklü topluluğun gözleri önünde. İstiklal Caddesi'nin ortasında kıskanç kocası tarafından ikiye ayrılan genç bir kadın vücudu gibi kendisine yetememekte ve hızla yok olup gitmekte olan ülkemin, bir tarafı beton çağının ilkelliğiyle diğer tarafı mermiye taşa küfre tutarken, diğer tarafı enkazın altında ezilmekten bıkmış, korkmaktan yılmış, karanlığa ışık aralayabilecek son bir umutla demokrasiye sığınmış beklemekte. Bu enkazın altından ya hep beraber çıkabiliriz ya da tek başına enkazın altında kurtulmayı bekleriz arkadaşlar. Ve en güzel zafer, haklı olduğumuz zaferdir.